Hepimiz hayatımızın bir noktasında istemediğimiz şeylere evet demişizdir. Belki bir arkadaşın senden bir iyilik istedi ve aslında yapmak istemediğin halde kabul ettin. Belki iş yerinde fazladan bir görev aldın. Belki de sadece birini kırmamak için kendi planlarından vazgeçtin. Ve sonra ne oldu? İçinde küçük bir rahatsızlık oluştu. Keşke evet demeseydim diye düşündün. Aslında sorun şu, birçok insan hayır demeyi bilmiyor. Çünkü hayır demenin kaba olduğunu düşünüyoruz. İnsanları kırmaktan korkuyoruz. Sevilmemekten korkuyoruz. Ama gerçek şu ki, hayır demeyi bilmeyen insanlar zamanla kendi hayatlarını başkalarının isteklerine göre yaşamaya başlar. Bu videoda sana hayır demeyi öğrenmenin neden bu kadar önemli olduğunu ve bunu nasıl geliştirebileceğini anlatacağım. İnsanlar neden hayır diyemez? Hayır diyememenin birkaç psikolojik nedeni vardır. Birincisi onaylanma isteği. İnsanlar doğal olarak sevilmek ister, kabul edilmek ister. Bu yüzden başkalarının gözünde iyi görünmek için çoğu zaman istemediği şeylere bile evet der. İkinci sebep suçluluk duygusu. Birine hayır dediğimizde sanki yanlış bir şey yapıyormuşuz gibi hissederiz. Ama aslında bu doğru değildir. Çünkü herkesin kendi zamanı, enerjisi ve sınırları vardır. Üçüncü sebep ise alışkanlık. Eğer uzun zamandır herkese evet diyorsan, insanlar da senden bunu beklemeye başlar. Ve bir noktadan sonra hayır demek daha zor hale gelir. Ama şunu unutmamak gerekir. Sürekli evet demek seni iyi biri yapmaz. Sadece seni yorgun yapar. Hayır demeyi öğrenmek neden önemli? Hayır demek aslında bir savunma mekanizmasıdır. Hayır demek şudur: benim zamanım değerli, benim enerjim değerli, benim sınırlarım var. Eğer herkesin istediği her şeyi yaparsan, bir süre sonra kendi hedeflerine zaman kalmaz. Başarılı insanların ortak özelliklerinden biri şudur: neye evet diyeceklerini bildikleri kadar, neye hayır diyeceklerini de bilirler. Çünkü hayat aslında seçimlerden oluşur. Bir şeye evet dediğinde, başka bir şeye hayır demiş olursun. Hayır demeyi nasıl öğrenebilirsin? Şimdi gelelim en önemli kısma. Hayır demek bir yetenektir ve geliştirilebilir. İlk adım hemen cevap vermemektir. Birisi senden bir şey istediğinde hemen evet demek zorunda değilsin. Biraz düşünmek için zaman isteyebilirsin. Mesela şöyle diyebilirsin: bunu bir düşüneyim, sonra sana söyleyeyim, sayayım. Bu basit cümle sana karar verme alanı yaratır. İkinci adım kısa ve net olmaktır. Birçok insan hayır derken uzun uzun açıklama yapmaya çalışır. Ama buna gerek yok. Bazen sadece şu cümle yeterlidir: şu anda bunu yapamam. Bu kadar. Ne savunma yapmana gerek var, ne de kendini açıklamana. Sınır koymayı öğren. Hayır demenin en önemli kısmı sınır koymaktır. Sınırlar aslında insan ilişkilerini daha sağlıklı hale getirir. Çünkü insanlar senin sınırlarını bilmezse, istemeden de olsa seni zorlayabilirler. Örneğin sürekli senden yardım isteyen bir arkadaşın olabilir. İlk başta yardım etmek normaldir. Ama bu sürekli hale gelirse artık bu bir yük olmaya başlar. Bu noktada şöyle diyebilirsin: bu konuda artık sana yardımcı olamayacağım. Bu cümle hem net hem saygılıdır. Unutma, sınır koymak insanları kaybettirmez. Doğru insanları hayatında tutar. Herkes seni anlamak zorunda değil. Hayır demeyi öğrenirken kabul etmen gereken bir gerçek var. Herkes verdiğin kararı anlamayabilir. Bazı insanlar bundan hoşlanmayabilir. Ama bu tamamen normaldir. Çünkü bazı insanlar seni sadece onlara evet dediğin sürece sever. Gerçek dostluk ise sınırlarına saygı duyulduğunda ortaya çıkar. Küçük adımlarla başla hayır demeyi bir anda mükemmel şekilde yapamazsın. Bu zamanla gelişir. Küçük şeylerle başla. Örneğin istemediğin bir davete gitmemek, fazladan bir sorumluluğu kabul etmemek, kendine dinlenme zamanı ayırmak. Her küçük hayır seni biraz daha özgür yapar. Ve bir süre sonra şunu fark edeceksin: hayır demek seni kötü bir insan yapmaz. Sadece kendine saygı duyan bir insan yapar. Hayır demek aslında basit bir kelime olabilir. Ama hayatını değiştirebilecek kadar güçlüdür. Çünkü hayatındaki en değerli şeylerden biri zamanındır.
ve zamanını nasıl kullandığın, nasıl bir hayat yaşayacağını belirler. Bu yüzden bazen başkalarına hayır demek, kendine evet demektir. Çoğu zaman bunu fark etmiyoruz. Ama her gereksiz evet, aslında kendi hayatımızdan verdiğimiz küçük bir parçadır. Zamanımızdan veriyoruz, enerjimizden veriyoruz, bazen de hayallerimizden veriyoruz. Ama şunu unutma, hayatını değiştiren şey bazen büyük kararlar değildir. Bazen sadece küçük ama doğru bir hayırdır. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlara fikrinizi yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Çevrendekiler loser, arkadaşın loser ve sen ne olduğunu söyleyeceksin. Bugün hayatında gerçek bir değişim yapmak isteyenler için konuşacağız. Belki şu an kendinizi loser gibi hissediyorsunuz. Belki çevreniz sizi aşağı çekiyor. Belki de sürekli aynı hataları tekrarlıyorsunuz. Ama bugün 15 dakika boyunca sizinle paylaşacağım yöntemler bu döngüyü kırmanıza yardımcı olacak. Hayatınızda her zaman değişim için bir fırsat vardır. Ve bunu yapmak için önce kendinize dürüst olmanız gerekiyor. Evet, dürüst olmanız. Hangi alışkanlıklarınız sizi geride bırakıyor? Hangi insanlar enerjinizi tüketiyor? Bunları görmek değişimin ilk adımıdır. İlk adım kendinize hesap vermek. Ne demek bu? Her gün yaptığınız seçimlerin sorumluluğunu almak demek. Bir düşünün. Son bir ayda kaç gün verimsiz şeyler yaptınız? Sosyal medyada saatlerce kayboldunuz mu? Arkadaş çevreniz sizi olumsuz etkiledi mi? Burada önemli olan suçlamaya başlamadan durumu gözlemlemek. Kendinize bu seçimler beni ileriye mi taşıyor yoksa geri mi çekiyor diye sorun. Örnek: bir genç sürekli negatif arkadaşlarla takılıyor ve derslerini aksatıyordu. İlk adım olarak her gün yaptığı aktiviteleri yazdı. Sosyal medyada ne kadar zaman harcadığını gördü ve bunu fark etmek değişimin ilk adımı oldu. Çevreni değiştir, kendini değiştir. İkinci adım, çevrenizi yeniden gözden geçirmek. Çevreniz, düşündüğünüzden çok daha fazla etkiler sizi. Çünkü insan ortalama 5 kişinin alışkanlıklarını ve düşüncelerini benimser. Negatif insanlar mı? Sürekli şikayet eden arkadaşlar mı? İşte onları azaltmanın zamanı geldi. Bunun yerine pozitif, hedef odaklı, motive insanlarla vakit geçirin. Pratik ipucu. Haftada en az bir kez sizi motive eden biriyle görüşün. Sosyal medyada size ilham veren sayfaları takip edin. Yeni hobiler edinin. Spor, kitap kulübü, kurslar. Örnek: Elon Musk veya Oprah gibi isimler, çevrelerinin ve yakınlarının başarılarında ne kadar kritik rol oynadığını defalarca anlatmışlardır. Yanlış çevre sizi aşağı çeker, doğru çevre sizi yükseltir. Küçük zaferler, büyük değişim. Üçüncü adım, küçük ama sürekli adımlar atmaktır. Büyük değişiklikler bir gecede olmaz. Ama her gün küçük bir alışkanlık, bir ayda dev bir fark yaratır. Örnek, günlük rutin. Sabah 10 dakika meditasyon veya nefes egzersizi. Günlük 10 sayfa kitap okuma. Gün sonunda 3 şey için minnettarlık yazma. Bu küçük zaferler kendinize olan güveninizi arttırır ve motivasyon döngüsünü başlatır. Motivasyon ve kendini yeniden programlama. Zihninizi yeniden programlamak, tıpkı bir bilgisayarı formatlamak gibidir. Eski düşünce kalıplarını silmek ve yerine pozitif, üretken düşünceler koymak gerekir. Yöntem: kendinize olumlu cümleler söyleyin. Ben öğreniyorum, büyüyorum, gelişiyorum. Hedeflerinizi yazın ve her gün küçük bir adım atın. Negatif düşünceleri fark edin ama takılı kalmayın. Vaka örneği. Bir kişi sürekli başaramam diyordu. Her gün aynaya bakıp ben bunu başarabilirim dedi. 3 ay sonra hayatında büyük bir değişim yaşadı. İş değiştirdi ve hobiler edindi. Şimdi size bir tavsiye vereceğim. Bugünden itibaren 7 gün boyunca negatif insanlarla olan iletişiminizi azaltın. Her gün 10 dakika kendinize yatırım yapın. Kitap, egzersiz, yeni bir beceri. Gün sonunda mutlaka 3 şey için minnettarlık yazın. İnanın, sadece 7 gün sonra bile kendinizde bir fark hissedeceksiniz. Unutmayın, hayatınızın sorumlusu sizsiniz. Çevreniz, alışkanlıklarınız, zihniniz.
Bunların hepsi sizin kontrolünüzde. Loserlık kalıcı bir durum değildir. Çevreni değiştirdiğinde, küçük zaferler kazandığında ve kendine yatırım yaptığında hayatın tamamen değişir. Söz verin kendinize. Bugünden itibaren daha iyi bir insan olacaksınız. Küçük adımlar büyük fark yaratır. Ve en önemlisi, bunu yaparken kendinize nazik olun. Çevreni değiştirmekten korkma. Etrafındaki insanlar düşüncelerini ve alışkanlıklarını şekillendirir. Eğer sürekli seni aşağı çekenlerle vakit geçiriyorsan, başarıya ulaşman neredeyse imkansız. Küçük bir adım at. Pozitif, motive edici insanlarla iletişim kur. Bir arkadaşını değişime davet et, yeni bir hobiye başla ya da kendini geliştirecek bir ortam yarat. Her gün kendine şu soruyu sor. Bugün beni daha güçlü ve daha üretken yapan ne yaptım? Bu soruyu sormak, zihnini yeniden programlamanın ilk adımıdır. Küçük zaferleri kutla. Her başarı, ne kadar küçük olursa olsun, seni ileriye taşır. Konfor alanını terk et. Ve son olarak, unutma, başarı bir gecede gelmez. Sabır, istikrar ve kararlılıkla hayatını değiştirebilirsin. Bugün attığın her adım, yarının senini yaratır. Şimdi harekete geç. Çünkü en iyi zaman, her zaman şimdi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum.